Bir kutu boyayla yalnızca saç rengini değil, tüm enerjini değiştirebilirsin desem ne düşünürdün? Saç rengini artık değiştirmek istiyorsun ama kuaföre gitmeye vaktin mi yok? O zaman bu video tam sana göre. Bir kutu boya, bir çift eldiven ve biraz cesaret. Bugün sadece saç rengimizi değil, tüm enerjimizi yeniliyoruz. Hazırsan başlayalım. Merhaba, ben Sibel. Kanalıma hoş geldin. Bugün sana evde saç boyamanın çok ama çok pratik bir yolunu uygulamalı olarak göstereceğim. Ancak öncesinde bazı pratik bilgiler vermek istiyorum. Evde saç boyamak gerçekten avantajlı mı? Dezavantajları var mı? Nelere dikkat etmen gerekir? Önce bunlardan bahsedelim. Çünkü doğru bilgi olmadan yapılan her uygulama güzel bir sonucu riske atabilir. Evet, evde saç boyamak hem kolay hem de ekonomik görünüyor. Ancak küçücük bir hata tüm sonucu mahvedebilir. Peki biz bu hatalara düşmeden mükemmel bir rengi nasıl yakalayabiliriz? Öncelikle evde saç boyamanın en büyük artısı tamamen kendin olabilmen. Kuaförler elbette iyi ki varlar. Ancak bazen kuaförde zaman, sıra, ücret derken sadece bir renk değişikliği bile stresli bir hale gelebiliyor. Ancak evde, kendi ortamında, kendi enerjinle saçını boyadığında hem özgür hissediyorsun hem de ben yaptım hissine kapılıyorsun. Güzel sonuçlar çıkması durumunda bu his gerçekten de şahane bir his. İşin bir de ekonomik boyutu var elbette. Düzenli olarak saç boyayanlar bilir. Evde saç boyamak aynı sonucu çok daha uygun bir şekilde almak demektir. Peki dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Evde saç boyarken en sık yapılan hatalardan ilki yanlış renk seçimi. İlerleyen zamanlarda bu konuyla ilgili çok daha detaylı videolar yapacağım elbette. Lütfen takipte kalın. Ancak şimdi kısa bir bilgi vermek istiyorum bununla ilgili. Şimdi kutudaki modelin saç rengiyle kendi saç rengin aynı sonucu vermeyebilir. Çünkü herkesin saç alt tonu farklıdır. Yani renk seçimi yaparken kutunun üzerindeki modelin saç renginin aynısının çıkmasını beklememeliyiz. Yapılan ikinci hata boyayı saça dengesiz uygulamak. Bugün sana uygulamalı olarak göstereceğim yöntemle boyayı tüm saçına eşit bir şekilde uygulayabileceksin. Yalnız özellikle saç uçların çok kuruysa renk orada daha koyu ya da daha mat çıkabilir. Geldik üçüncü hataya, alerji testini atlamak. Boyadan önce mutlaka 24 saatlik bir alerji testi yapmalısın. Cildin o boyaya nasıl tepki veriyor? Bunu görmelisin. Bu adım gerçekten önemli. O yüzden lütfen atlama. Şimdi gelelim uygulamadan önce yapabileceğin küçük ama etkili adımlara. Şimdi boya öncesi saç diplerine yakın bölgelere, özellikle de kulak çevresine, alnına biraz vazelin ya da nemlendirici sür. Yani şu bölgelere, şu çerçeve dediğimiz şu bölgelere şöyle vazelin ya da nemlendirici sür. Özellikle şu kulak çevresine. Bu boyanın cildine bulaşmasını önler. Ve boya sonrası kutudan çıkan renk koruyucu bakım kremini mutlaka ama mutlaka kullan. O kremlerin, o kutuların içine konma sebepleri budur. Yani boya sonrası bakımı için bu çok önemli. Bunu lütfen atlama. Bu kremler hem saçın rengini sabitler hem de kullananlar bilir, saçı boya sonrası yumuşacık yapar. Evet, gerekli tüyoları verdiğimize göre şimdi işin en keyifli kısmına geçebiliriz. Şimdi ben saçlarımı boyayacağım. Size adım adım göstereceğim. Aynı zamanda da bir renk testi yapacağız. Bakalım bu renk nasıl bir renk? Şimdiden söylüyorum, hiçbir sponsorluk yok. Reklam değildir. Yalnızca rengi deneyeceğiz hep beraber. Hadi geçelim. Evet, üzerime eski bir tişört giyip geldim arkadaşlar. Şimdi hemen uygulamaya geçeceğim. Öncesinde şunu belirteyim. Benim saçlarım
biraz çok temiz değil. Yani özellikle boya yapacaksanız saçlarınızın birazcık yağlı olmasına, yani kendi yağıyla yağlanmasına izin vermelisiniz. Şimdi ben bu şekilde bıraktım, yıkamadım boya yapacağım için ve arkadaşlar dikkat ederseniz diplerim geldi ve özellikle onları da boyamadım ki sizlere video çekmek için. Şimdi hazır böyle dipleri çıkmışken, renk eşitsizlikleri varken saçımda bunu sizin de görmenizi istedim. Bu açıdan çok iyi oldu. Hep birlikte göreceğiz. Renk kapatma, beyaz kapatma durumunu göreceğiz. Saçın rengi, beyaz kapatma durumu nedir? Diplerle uçlar arasında bir dengesizlik olacak mı? Bunları göreceğiz birlikte. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle saçımı salıyorum. Size adım adım her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle mikrofonlarımıza da boya gelmez umarım. Evet, şimdi saç diplerim çok temiz olmadığı için, yağlı olduğu için şimdi ben saçlarımı tarayacağım ki hem saçlarım açılsın, bütün tellerine eşit bir şekilde o boya dağılsın, hem de saç diplerimdeki yağ uçlarına da gelsin. Yani ben boyadan önce ekstra yağ sürmüyorum saçım arkadaşlar. Kendi yağıyla saçın beslenmesini sağlıyorum. Şimdi ben saçımı şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Bakın, görüyor musunuz diplerini? Saç diplerinin ne kadar geldiğini ve beyazlar var. Şimdi arkadaşlar saçı tabii ki bu bakım videolarını, yani saç nasıl taranmalı, nasıl bakım yapılmalı gibi videoları ilerleyen zamanlarda çekeceğim elbette. Ancak öncesinde şimdi ben saçımı tararken de size göstereyim. Saçı kesinlikle ve kesinlikle dipten başlayıp uçlara doğru zorlayarak taramıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce saç uçlarımızı şu şekilde tarıyoruz. Aça aça yukarıya doğru geliyoruz. Tamam mı? Aça aça. Yani buradan tutup da böyle yaptığınız zaman saçınız şurada düğümlenir ve bütün saç uçlarınızı kırarsınız arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. Ben tabii öncesinde saçımı taradığım için şu an açık. Yani kolay taranıyor. Şöyle uçlarından başlıyorum. Sonra ortalardan şu şekilde yavaş yavaş tarıyorum. Özellikle uzun saçlarınız varsa arkadaşlar. Ara sıra aynaya bakıyorum, ara sıra kendime bakıyorum, ara sıra da size bakıyorum. Arkadaşlar ilk defa saçımı boyarken, yani çok uzun yıllardır kendimi boyuyorum. Ancak ilk defa saçımı boyarken çekim yaptığım için ufak tefek şeyleri artık görmezden geleceğiz. Şimdi bu şekilde dediğim gibi uçlarını tarıyorum, açıyorum. Sonra ortalardan, saç boylarından aşağıya doğru yavaş yavaş tarıyorum en son diplerini. Şimdi bütün saçı açtıktan sonra arkadaşlar, şu küpelerimizi çıkaralım değil mi? Evet. Bugün gerçekten çok pratik bir yöntem göstereceğim size. Hem kolay hem de bütün saç tellerinize bütün boyayı yayacak bir yöntem. Şimdi saçımızın diplerinden aşağıya doğru şu şekilde tarıyoruz arkadaşlar. Böyle tarıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Hem saçlarımız açılsın hem de o diplerindeki yağ uçlarına da ulaşsın. Boya öncesinde bir koruma kalkanı oluşturabilir. Yani çok bir etkisi olur mu bilemem ama ben böyle yapıyorum. Hem saçımın diplerine masaj oluyor. Evet. Şimdi saçı taradık. Gelelim boyayı hazırlama kısmına. Evet. Şimdi ben bugün Garnier Naturals 634 altın çikolata kullanacağım. Şöyle sabitleyelim. Evet. Altın çikolata rengini kullanacağım. Garnier'ın. Bunu tercih etme sebebim gerçekten hoşuma gitti renk. Merak ettim nasıl bir şey çıkacak diye. İlk defa bu rengi boyayacağım. Bu arada saçlarımın rengi 6 numaraya boyuyorum arkadaşlar. 6 numara saç boyasına boyuyorum normalde. Tabii ki her zaman uçlarına sürmüyorum. Dip boyası yapıyorum. Ancak şu an saçımdaki rengi merak ediyorsanız 6 numara. Ben bunu 6'nın üzerine boyayacağım. Tabii ki 6 tam 6 gibi durmuyor. Biraz daha koyu. Yani bu renk bir saçın üzerine 634 kullanacağım. Saçlarım uzun ve çok gür olduğu için arkadaşlar ben 4 kutu aldım. Şu an önümde 4 kutu boya var. 4'ü de aynı. Yedekli olarak kullanacağım tabii ki. Artarsa diplerine de kullanırım şeklinde düşündüm. Şimdi önce diplerden başlayacağım boyamaya. Çünkü diplerimde hem beyazlar var hem de renk eşitsizlikleri var. Yani dipler uçlara göre biraz daha koyu gördüğünüz gibi. Rengin en eşit şekilde dağılabilmesi için diplerden başlayacağım boyamaya. Evet, şimdi hemen boyamı hazırlayacağım. Şöyle bir plastik kap kullanıyorum. Ve bir fırça.
boya fırçası kullanacağım. Bu şekilde yapmak, neden bu şekilde yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Evet, az önce bahsettiğim o saç bakım kremi bu. Yani boya sonrası bunu kullanacağız. Ve kesinlikle saçımıza şampuan sürmeyeceğiz. Saçı boyadıktan sonra, beklettikten sonra sadece durulama işlemi yapıyoruz ve kutunun içinden çıkan kremi kullanıyoruz. Hepsini anlatacağım zaten. Şimdi şu şekilde bir 40 milimlik bir tüp boya ve 60 milimlik oksidan çıkıyor. Bu oksidanlar arkadaşlar boyanın rengine göre ayarlanıp kutunun içerisine konduğu için bu şekilde kit boya aldığınızda oksidanı da ayarlanmış olduğu için uğraşmıyorsunuz. Çok pratik bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Elbette ki kullanma kılavuzunu mutlaka okuyun. Yani kullanma kılavuzunu ben okumuyorum. Artık tabii yıllardır boya yaptığım için alışkınım. Siz kullanma kılavuzunu mutlaka okuyun arkadaşlar. Okumak isterseniz tabii ki eğer siz de alışkınsanız sıkıntı yok. Şimdi hemen hızlı bir şekilde boyayı açıyorum. 2 kutusunu mu acaba şey yapsam dipleri? Çünkü ben boya yaptığımda gerçekten 4 kutu boya gidiyor bana saçlarıma. Evet, şimdi hemen şöyle boyayı kabın içerisine tamamen boşaltıyorum. Şu şekilde. Şimdi böyle yapamıyorum tabii ki. Şöyle yapsam daha iyi olacak. Bu şekilde boyayı tamamen boşaltıyorum. Çok da kolay boşalıyor. Evet, 2 kutusunu yapacağım. Evet, devam ediyorum boşaltmaya. 2 kutu dediğim gibi hazırlayacağım diplere. Yani tam 2 kutu gitmeyecek ama şimdi dip boyası yaparken tekrar boyayla uğraşmak istemiyorum. Ciddi arkadaşlar diplerime 1,5 kutu sadece diplerime gidiyor. Dediğim gibi saçlarım çok gür. Evet, koku. Ama ben seviyorum. Bunun kokusunu da seviyorum. Beni de çok fazla rahatsız etmiyor. Evet, şimdi boyaları sıktık ve oksidanı da şu şekilde döküyorum. Tamamen boşaltıyorum. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Fırça yardımıyla arkadaşlar. Bunu iyice karıştırıyoruz. Homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştıracağız. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, şöyle bütün çekimi tek başıma yaptığım için, prodüksiyonu tek başıma yaptığım için, setup'ı kendim kurduğum için, aynı zamanda boyayı da kendim yaptığım için benim için oldukça zorlu bir video olacak. Çünkü şu an arkada ciddi bir ekipman var. Bakalım nasıl bir video çıkacak ortaya. Ama keyifli olacağını düşünüyorum. Ben saç boyamayı çok seviyorum. Özellikle çok güzel bir renk çıktığı zaman ortaya çok hoşuma gidiyor. Bunu ben yaptım hissi az önce bahsetmiştim ya. Evet, iyice homojen bir karışım elde edene kadar karıştırdım. Yani kıvam şu şekilde. Şimdi hemen eldivenlerimi takıyorum. Kutunun içerisinden çıkan eldivenleri takıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya, ben de merak ediyorum. Saç renginize yakın boyaları almanızı tercih ederim. Bu arada biraz ses çıkacak, kusura bakmayın. Evet. Umarım video boyunca da bu ses böyle bizi rahatsız etmez. Ellerim de biraz büyük olduğu için 1.80'lik hatunun eli küçük olacak hali yok. Böyle kürek gibi. Şimdi dediğim gibi boya seçimi yaparken kendi şurada renk şeyleri oluyor ya arkadaşlar. Burada kendi renginiz varsa, kendi saçınızın rengi varsa o boyayı alın. Yoksa boşuna almayın çünkü tutmaz. Şimdi bu kutunun üzerindeki renk şu şekilde. Görebiliyorsunuzdur umarım. Evet. Şimdi bakalım bu rengin ne kadar yaklaşacağız. Şöyle son kez saçımın rengini bir göstereyim size. Şu şekilde. Koyu bir renk. Hazırsak başlıyorum. Öncelikle hemen şöyle, evet bu eldivenler biraz rahatsız edecek sesi ama şimdi şöyle saçımı, bu arada size krem sürün dedim, ben yapmadım. Çünkü ben o vazelin şeyini sevmiyorum. Yüzüm çok yağlı olduğu için cildim. Hiçbir zaman vazelin sürmedim. Dokunamam bile vazeline. O yüzden ben krem sürmeyeceğim. Boya olması pek benim umurumda değil şu anda. Siz ama yapın arkadaşlar. Cildinize boya bulaşmasın. Şimdi tam şöyle ortadan arkaya kadar ayırıyorum. Önce diplerini boyayacağız. Şu şekilde tarayarak
ayırıyorum. Sonra öncelikle en tepeden başlıyorum. Şöyle boyadan biraz alıyorum fırçaya. En tepeden başlıyorum. Saçımın o beyaz olan kısmı var ya, dip kısmı. Oradan başlıyorum. Şöyle bol bol. Bu arada ben çok bol sürüyorum boyayı. Yani şöyle şuralara kadar boyayacağım. Çünkü diplerim yani renk eşitsizliği şuradan başlıyordu ya. Hem o renk eşitsizliğinin olduğu yere kadar hem de dipleriniz ne kadar çıktıysa o kadar boyayabilirsiniz. Şöyle bol bol süreceğim. Çünkü bir de benim saç tellerim gerçekten çok kalın. Çok fazla kalın. Bu yüzden arkadaşlar boyayı sürdüğüm anda sünger gibi emiyor boyayı. Bildiğiniz emiyor. O yüzden şöyle bol bol sürüyorum. Şu tarafa da sürelim. Bakın şuralarda hiç saç kalmayacak şekilde şöyle sürüyorum. Arka tarafa da sürüyorum. Ne şekilde görünüyor mu? Evet. Bir kat daha geçeceğim. Çünkü burası önemli. Çünkü saçımın sürekli görünen kısmı bir de özellikle. O yüzden şöyle aşağıya kadar çekiyorum boyayı. Şöyle yapalım. Aşağıya kadar çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi resmen iyice yedirdim. Bir de şöyle geçiyorum. Şuralara da şöyle sürdükten sonra şimdi önce saçımın bu tarafını, diplerini boyayacağım. Sonra diğer tarafa geçeceğim. En son arkayı yapacağım. Arkayı da görmeden yapacağım. Şimdi bak şöyle sivri uçlu bir fırçayla şu şekilde tutup, yani bunu çok kalın almayın, çok ince de almayın. Ayarlayın onu. Şu şekilde ayıracağım. Saçımı şu tarafa atacağım. Ve hemen tarakla şu şekilde düzeltiyorum. Şöyle. Evet. Şimdi böyle yapa aşağıya kadar ineceğim. Tamam mı? Yani bu tarafı bitene kadar şöyle iyice süreceğim. Görüyorsunuzdur umarım. Şöyle yapalım. Her tarafta ayna var. Evet, diplerine özellikle dip şuralarına. Evet. Bol bol sürüyorum. Devam ediyoruz. Tekrar dediğim gibi şuradan şöyle alıyorum. Şu şekilde şöyle bu tarafa atıyorum saçıma. Bakın görüyor musunuz? Hatta biraz daha ince alayım. Biraz kalın kaçtı. Evet. Şöyle diplerine güzelce yediriyorum. Bakın bunu fırçayla yaparsanız, bu arada şarjımızın durumunu da kontrol edelim. Bunu fırçayla yaparsanız saçınızda çok daha eşit bir şekilde dağılır. Saçınız o boyaya doyar ve renk eşitsizlikleri ortadan kalkar. O yüzden fırçayla yapmak çok önemli. Şimdi devam ediyorum. Şuraya da şöyle. Evet. Bakın iyice sürdüm. Dalgalı, benekli bir görüntü istemiyorum saçımda. Saçımın her yeri boya olsun istiyorum. Yani aynı renk olsun. Bakın şöyle daha yakından göstereyim. Şöyle yapıyorum. Evet. Eliniz alıştıktan sonra o kadar kolay oluyor ki. Hani zor gibi görünebilir ama o kadar kolay oluyor ki daha düzgün bir sonuç elde edersiniz yaptıkça.
Ben boyanın içerisine bakım yağı falan filan dökmüyorum. Gerek yok. Zaten bakımını saçımın düzenli olarak yapıyorum. Saçlarıma bu aralar çok yoğun bir bakım uyguluyorum. Yoğun bakım bildiğiniz yani. Çünkü saçlarım çok yıpranmıştı. Uçları çok kurumuştu. Saçıma bakamadım. Bir dönemden geçtim diyelim. Kendime pek fazla bakamadığım bir dönemden geçmiştim. Şöyle iyice yediriyorum. Devam ediyorum. Dediğim gibi çok kalın almayın. Çünkü kalın alırsanız iyice boyayı yediremezsiniz. Evet. Gayet iyi gidiyoruz. Dediğim gibi ben zaten yıllardır kendi saçımı boyuyorum. Ama şimdi kamera karşısında biraz farklı oluyor tabii. Mikrofonlarımızı kapatmayalım. Birazdan mikrofonları çıkarıp masanın üstüne koyacağım uçlarını boyarken. Çünkü mikrofonların boya olmasını istemiyorum. Evet. Bu şekilde aşağıya kadar iniyoruz. Bu arada ben çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli hep uzun saçlıydım. Annem çok sever uzun saçı. Kendi saçları da uzundur onun. Çok güzeldir yani. O yüzden beni de o şekilde yetiştirdi. Ve ben de uzun saça bayılıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki bakımlı olduğu sürece bakımsız bir uzun saç çok kötü görünüyor. O yüzden yoğun bakıma girdim dedim ya az önce. Bir de çok dedim krem sürmüyorum dedim ya ben. Yani biraz temiz çalıştığım için ilk başlarda bütün suratım, her tarafım boya oluyordu. Gitgide alıştım. Şu şekilde devam ediyorum. Bakın aşağıya kadar geldim zaten. İyice yediriyorum. Bu şekilde yaparsanız gerçekten kuaförden çıkmış gibi profesyonel bir şekilde boyanızın oturduğunu görürsünüz. Diğer türlü çünkü benek oluyor ve ben o görüntüyü hiç sevmiyorum. Evet. Şöyle. Şurasını göstereyim size. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Evet, şimdi geldim. Bu tarafın son tutamına. Şu şekilde tekrar ayırdıktan sonra şu altta saç kalmayacak şekilde oraya kadar ayırdıktan sonra son tutamı şu şekilde tarıyorum ve şuralarda şu kulağın üstünde kesinlikle saç teli bile kalmayacak şekilde şöyle bir daha geçiyorum. Kulağımı tutup şöyle. Buralar önemli. Evet. Şimdi bu tarafı bitirdim. Şu mikrofonları çıkarayım ben. Çünkü saçlarım değdikçe ses yapabilir buraya. Evet, mikrofonları çıkardım. Aşağıya koydum. Şimdi bu tarafı bitirdik. Tekrardan şu başladığım yerden alıyorum. Bu tarafım tamam. Şimdi geçiyorum diğer tarafa.
Az önce sürmüştüm ama bir kere daha şuraya şöyle boyamı sürüyorum. Dediğim gibi ben çok bol bol sürüyorum boyayı. Evet. Şimdi aynı işlemi bu tarafa yapacağım. Sizler de daha net göreceksiniz kamera o tarafta olduğu için. Şu şekilde tutup ayırıyorum. Tarayıp devam ediyorum. Evet, şimdi burada da artık sona geldim. Yine aynı şekilde şöyle tarayarak, düzelterek boyamaya devam. Evet, artık en son tutamındayım. Onu da şöyle atıyorum. Şöyle iyice bu arada arkadaşlar, ben saç boyama videoları izlemeye bayılıyorum. Bazen sırf stres atmak için saç boyama ve saç bakım videoları seyrediyorum. O saçlarını böyle boyuyorlar, yıkıyorlar. Değişim oluyor ya orada, böyle çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz keyif alıyorum. Bu yüzden sık sık seyrettiğim videolardır saç boyama videoları. Evet, şimdi şu az önce yaptığım gibi şöyle iyice sürüyorum. Bir gün saç boyama videosu çekeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama bu kanalda bunu da yapmaya karar verdim. Zaten saçlarımı boyayacaktım. Çok pratik bir yöntem geliştirdim arkadaşlar. Aslında geliştirmedim. Kuaförlere baka baka onlardan öğrendim diyebilirim. Bu yöntemi uçlarını boyarken çok işinize yarayacak. İnanılmaz işinize yarayacağını düşünüyorum. Evet, şimdi geçiyorum saçımın arka tarafına. Orayı tabii ki göremeyeceksiniz. Zaten ben de göremiyorum. Arka tarafını da aynı şekilde şöyle şunları öne atarak ya da şöyle yapalım. Yana alarak yapsak daha iyi olur. Aynen. Şöyle yana alarak. Şimdi şöyle arkasına, arka tarafına süreceğim. Öncelikle en tepe bölümüne. Sonra artık tabii ki evde birisi varsa size yardımcı olabilir. Ama ben alışkın olduğum için ve şu anda da bana yardım edecek kimse evde olmadığı için şöyle şu şekilde yapacağım. Bir süre sonra eliniz alışıyor zaten. Bu şekilde boyuyoruz. Bir şey vardı. Neydi? Samara mıydı? O kuyudan çıkan kız. Aynı ona benzemedim mi? Tövbe estağfurullah.
Allah'tan boya kokusundan çok etkilenmiyorum. Hatta bazen seviyorum bile. Az kaldı. Sona yaklaşıyoruz. Şimdi geldik en dibine. Bütün saçımı şöyle atıyorum. Şu şekilde. Bu eldiven sesi de beni öldürdü. Umarım sizi öldürmez. Şimdi dibi şöyle dibinden iyice boyuyorum. Şimdi size boyanın neden 2 kutu boya kullandığımı göstereceğim. Boyanın bittiğini gözünüze görün. Sadece dibe 2 kutu boya. Millet bir kutu boyayla saçını boyuyor. Ben 2 kutu boyayla dip boyuyorum. Annem bana hep der ocak batıran diye. Boşuna dememiş demek ki bak. Evet, şimdi saçımın tüm diplerini boyadım. Bu arada şarjım azaldı. Ben dipleri beklerken şarjı tıkacağım. Biraz şarj olsun uçlara geçmeden önce. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir toparlıyoruz saçı. Yalnız renk güzel olacak ha. Ben size söyleyeyim. Bu rengi seveceğim gibi görünüyor. Şimdi saçı şöyle bir toparlayıp hemen şöyle tarakla çok bastırmadan şöyle bir düzeltiyorum. Ve bakın görüyor musunuz kalan boyayı? 2 kutu boya açtım. 2 kutu boya koydum. Sadece dibime 2 kutu gitti. Evet, bu renk vallahi güzel olacak gibi görünüyor. İlk defa dediğim gibi deniyorum. Kaşlarıma da en son süreceğim. Şimdi bu şekilde diplerine de komple sürdükten sonra yaklaşık bir 15-20 dakika bekleteceğim saçımı diplerine. Şöyle toplayayım. Sonra uçlarına geçeceğiz ama uçlarına bir kutu boya yeter herhalde diye düşünüyorum. Yetmezse de önemli değil. Nasıl olsa yedekliyiz. Yedekli gidiyoruz. Evet. 34 geçiyor. Ben galiba 18'e kadar bekleyeceğim. Şu an 17-34 saat. Ben biraz fazla bekletiyorum boyayı saçımda. Sanırım 18'e kadar bekleyeceğim. Yani 25 dakika. Saat 18'de tekrar geleceğim. Ve uçlarını boyayacağım. Bu arada hemen şöyle ıslak mendille şu kalan yerlerine, bulaşan yerlerini alıyorum. Evet, şimdi dediğim gibi 18'e kadar bekleyeceğim. Dipleri şöyle iyice bir boyayı alsın. İyice bir yesin. O beyazlar bir kapansın ki zaten şimdiden kapanmaya başladı. Ben rengi az çok şu anda görebiliyorum. Şarjım bitmek üzere. Rengi az çok görebiliyorum. Belki siz de fark ediyorsunuzdur. Şöyle yapayım. Ama güzel bir renk çıkacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü enerjimiz güzel. Enerji güzel olunca renk de güzel oluyor. Yani her şey enerjiyle ilgili diyoruz ya. Bunu Sibel Özgür kanalında zaten sık sık konuşuyoruz. Şimdi saat 18'de tekrar görüşmek üzere. Açacağım kamerayı ve uçlarına geçeceğim. Evet, saçımı yaklaşık 20-25 dakika beklettim. Orada da bir poşet geçirdim. Çünkü sıcakta daha iyi, yani ılık havada daha iyi tutar diye düşündüğüm için boya. Şimdi bunu açıyorum. Tekrar eldivenlerimi takıyorum. Yeni bir eldiven açıyorum. Şimdi saçımın uçlarına uygulayacağım. Uçlarına uygulamadan önce size bir yöntemden bahsedeceğim hemen. Bu yöntem şöyle bir yöntem. Kuaförlerin kullandığı bir yöntem aslında. Onlardan öğrenmiştim. Şimdi şu şekilde bir defter kapağı olabilir. Sert karton bir defter kapağını ortadan ikiye kestim. A4 kağıdı büyüklüğünde bir kapağı ortadan ikiye kesiyorum. Üzerine alüminyum folyo geçireceğim. Şu şekilde
Şöyle göstereyim. Folyoyu, ses için kusura bakmayın. Evet. Alüminyum folyoyu sert kartonun üzerine geçiriyoruz. Şöyle. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü çok gürültü çıktı. Şimdi bu şekilde hazırlıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü saç boylarımı bunun üzerine koyacağım ve bu şekilde saçlarımı boyayacağım. Şimdi size hepsini tek tek göstereceğim. Hemen eldivenimizi takalım. Böyle yaptığımız zaman boya bütün tellere eşit bir şekilde dağılacak. Öncelikle tabii ki saçımızı tarayacağız. Açtıktan sonra. Evet. Saç diplerimi bu arada kontrol ettim. Şöyle size de göstereyim. Gayet güzel bir şekilde tuttu. Beyazları da kapattı ve renk de güzel olacak gibi görünüyor. Bakacağız hep birlikte sonuca. Şimdi şöyle yine ortadan ikiye ayırıyorum. Dipler biraz açık kaldı yalnız. Tabii kendi beyazın üzerine boyadığımız için dipler biraz açık kaldı. Bu da çok normal. Olabilir, sıkıntı yok. Şöyle hemen saç uçlarımı tarıyorum, açıyorum. Şöyle önce uçları, az önce gösterdiğim gibi. Önce uçları, sonra boylardan aşağıya doğru tarıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Devam. Şöyle yine uçları önce açıp. Çünkü boyarken karıştı. Boya öncesi taramıştım ama boyarken yine karıştı. Şöyle iyice güzelce açıyorum saçlarımı. Biraz daha renk daha şey oldu. Dipler tabii dediğim gibi açık oldu. Hiç önemli değil. Ama rengi şu anda biraz daha yani kapattığını biraz daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Gözümün içinde bir şey kaçtı bu arada. Evet. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Şuradan saçımın bu bölümünden bir tutam alıyorum. Şu aşağıdan zaten diplerini boyamıştık. Bu tutamı alıp hatta şöyle biraz kamerayı aşağıya indirelim. Saçımın bu tutamını alıyorum. Çok kalın bir tutam almıyorum. Biraz ince olsun tutamınız. Çünkü yani ne çok kalın ne çok ince. Şöyle alıyorum. Tekrar bir üzerinden geçiyorum tarakla ve şu hazırladığım karton, alüminyum folyolu kartonu saçımın altına koyuyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın görüyor musunuz? Yerleşti. Evet, az önce mikrofonu takmayı unutmuşum arkadaşlar. Dediğim gibi bir yandan saç boyamak, bir yandan da video çekmek inanın kolay bir iş değil. Bunu yapan arkadaşlara gerçekten tebrik ediyorum. Yani zor bir iş, kolay gibi görünüyor ama özellikle böyle profesyonel bir kamerayla çekiyorsanız çok zor. Evet, şimdi boyamı hazırladım. O bahsettiğim yönteme geçiyoruz arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Şimdi tutamımı almıştım. Şöyle üstünden bir kere daha şöyle geçiyorum tarakla. Ve bu tutamı hazırladığım bu alüminyum folyolu kartonun üzerine yerleştiriyorum. Bunu yapmamın sebebi saçımın her yerine, her bir teline boyanın işlemesi ve çok kolay bir şekilde boyamak, renk dengesizliklerini, renk eşitsizliklerini ortadan kaldırmak. Şimdi yine boyamı alıyorum ve şuradan başlayarak yine şu şekilde sürüyorum. Bakın ne kadar kolay sürüldüğünü görüyor musunuz? Ne kadar kolay bir şekilde sürülüyor. Şöyle uçlarına doğru toparlayarak. Çünkü kuaförler de bu yöntemi kullanıyor. Buna benzer bir yöntem kullanıyorlar. Ben de onlardan öğrendim aslında bunu. Yani neden dedim hani evde boyarken bunu yapmayalım ki? Bakın görüyor musunuz? Ne kadar kolay bir şekilde saçın
her tarafına boyanın dağıldığını, arkasına, önüne, her yerine güzel bir şekilde dağılıyor. Eliniz batmıyor. Üstünüz çok fazla batmıyor. Gerçi benim birazdan batacak ama bakın. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Bu yöntemle saçın bütün tutamlarını kolay bir şekilde boyayabilirsiniz. Şu anda bütün bakın şöyle göstereyim. Her tarafı boya oldu saçın. Bunu normal bir şekilde yapmak çok zor. Yani böyle elle falan ya da bu şekilde sürerek yapmak çok zor. Bu size hem zaman kazandıracak hem de bütün saç tellerinizi aynı anda boyaya batırmış olacaksınız. Şöyle bırakıyorum artık. Tişörtüm batacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi geçiyorum ikinci tutama. Şu şekilde bir tutam daha alıyorum. Boyanın kokusunu iyiden iyiye hissetmeye başladım. Artık koku iyice yayıldı. Devam ediyorum. Yine şu tutama şöyle bir tarak. Daha sonra iyice çünkü açık olacak. Yine aynı şekilde kartonu saçımın altına yerleştiriyorum. Tutamın altına yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Bakın şöyle şuradan aldım. Şöyle her yerine sürüyorum. Şöyle aşağıya doğru kaydırabilirsiniz. Saçım uzun olduğu için ben kaydıra kaydıra devam ediyorum. Gördünüz mü? Bakın arkası, önü, her tarafı eşit bir şekilde boyanıyor. Bu yöntemi sizlerle de paylaşmak istedim. Ben çok faydasını görüyorum. Boya yaparken çok işime yarayan bir yöntem. Sizlerle de neden paylaşmayayım ki diye düşündüm. Belki bir kısmınız biliyordur. Ama bilmeyenler varsa bu şekilde şöyle bir daha elimle dağıtıyorum ki daha sonra zaten tarayacağım kalan boyayı en son bir kere daha bu şekilde biraz daha kalın bir tutam alarak süreceğim. Devam edelim. Evet bakın gördünüz mü? Saçımın her tarafı şu anda şurada küçük bir parça kalmış. Hemen oraya da sürelim. Bu arada şimdi bunu böyle sürüyoruz ya. Bunu sürdüğümüz zaman şu alüminyum folyonun üzerinde boya kalıyor ve o saçınızı tekrar başka tutam koyduğunuzda arka tarafına da bulaşmış oluyor. Devam. Şuradan yine bir tutam alıyorum. Şöyle bir tutam. Yine şöyle bir tarak ve yine şöyle altına koyup devam ediyorum. Evet, şimdi önlerindeyim. Devam ediyoruz. Bakın görüyor musunuz? Arka tarafına hiç sürmeme bile gerek kalmadı. Nasıl boyanın eşit bir şekilde dağıldığını. Görüyor musunuz? Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Burayı da yine aynı şekilde tarayarak tutam alarak aynı şekilde yapıyoruz.
Evet, şimdi geldik son aşamaya. Yine aynı şekilde tutamı tarayıp üç kutu boya yetti bu arada. Dördüncü kutuyu açmıyorum. Onu da artık bir sonrakine dip boyası yaparken kullanacağım. Şimdi komple bu şekilde boyayı sürdükten sonra şu diplerine biraz daha sürmek istiyorum. Şöyle sanki hani çok güzel bir renk evet ama dipten doğru şey olmasın. Çok açık olmasın diye. Şimdi şöyle tarağı bir kez daha saçıma sürüp kalan boyayı da şöyle tarayıp saç boyamak zor iş aslında. Ama işte evde yapmanın da pratik tarafları var. Güzel tarafları var. Ben evde saç boyamayı seviyorum. Saçlarınız uzun olduğu zaman zor. Saçlarınız kısaysa çok pratik ve kolay. Ben de kendimi bildim bileli hep uzun saçlı olduğum için zor yani. Evet, şimdi kalan boyayı hadi git artık vedalaş. Saç benim benimle vedalaşmak istemiyor. Şimdi kalan boyayı hemen şöyle saçımı dörde böleyim. Şu şekilde bir kez daha saçımın üstünden süreceğim. Hem yöntemi daha net görmüş olursunuz hem de kalan boya ziyan olmamış olur. Evet, gördüğünüz gibi sürdüm ve şöyle ince yediriyorum elimle. Aslında saçımı ıslakken asla taramıyorum artık. Ama şu anda boyayı dağıtmak için taramak mecburiyetindeyim. Bunların hepsini konuşacağız zaten arkadaşlar. Saç bakım videolarında saçları neden ıslakken taramamamız gerektiğiyle ilgili konuşacağız hepsini. Evet, gördüğünüz gibi boyayı ben çok bol kullanıyorum. Başta da belirttiğim gibi. Çünkü birazdan bu saçım bu boyayı emecek. Bak emdi bile, görüyor musun? Hiç yani şu anda bu tarafı kuru gibi. Şöyle yapıp evet. Hızlı ve pratik bir şekilde bu şekilde boyayabilirsiniz saçınıza. Hem de böylece bu rengi tercih etmek isteyen arkadaşlarım da rengin sonucunu deneyimlemiş olacak bu video sayesinde. Son tutamdayım. Bakın gördüğünüz gibi çok da üstüm batmadı. Temiz de bir çalışma oldu. 3 kutu boyayı tam bir şekilde de yedirdik her tarafına. Şimdi artık saçımı toplayabilirim. Güzel renk olacak ha yalnız. Yıkadıktan sonra size göstereceğim. Hem yıkadıktan sonra göstereceğim hem de ertesi gün ışığında göstereceğim. Şu an hava karardığı için artık gün ışığında gösterilecek gibi değil arkadaşlar. Şimdi dibimizi boyadık. Ucumuzu da sürdük boyamızı. Şu kalan boyayı iyice şöyle kenarlarına da yedirelim biraz daha. Doymuyorum. Sürekli boya süresim var. Biliyorum ya saçımın böyle sanki aç gibi, böyle boyaya aç gibi saçım sanki doysun iyice istiyorum. Şimdi kalan boyayı kaşlarıma süreceğim. Şöyle elimle
alıp, görüyorsunuz değil mi? Hatta şu fırçayla da yapabilirim. Daha da güzel olur. Şöyle küçük bir fırçayla şöyle yapıp daha sonra kenarından sileceğim. Şöyle yukarı yukarı yapıyorum. Yukarı yukarı. Düzelteceğim tabii daha sonra. Ne kadar komik bir görüntü oldu. Yaparken komik oluyor ama bitince güzel oluyor tabii. Evet, şöyle. Şöyle yukarı yukarı. Ya bu ne kadar bekleyecek? Bu ne kadar bekleyecek diye dediğinizi duyar gibiyim. Bunu siz karar vereceksiniz. Rengi takip edeceksiniz. Renk tutmaya başladığında, kaşınızda istediğiniz kıvama geldiğinde hemen silebilirsiniz. Yalnız takip edin. Sürüp unutup bırakmayın. Ben kaşıma kesinlikle ve kesinlikle açıcı falan kullanmam. Saçlarıma da kullanmam. Bir kere yaptım o hatayı. Saçıma yaptığım eziyetleri size ayrı bir videoda anlatacağım. Bu saçın ilk önceki halini hiç boya sürmeden daha o hallerini ve saçıma yaptığım eziyet ve işkencelerden sonraki hallerinin hepsini size göstereceğim, anlatacağım ki siz yapmayın arkadaşlar. Evet, saçımı yıkadım ve geldim. Yıkadım derken boyayı sürdükten sonra son şeyde şarjım bittiği için kapandı kamera. Ondan sonra da açmak istemedim. Nasıl olsa da yıkayıp gösterecektim. Boyayı bir 45 dakika beklettim. Çünkü ben dediğim gibi biraz fazla bekletiyorum. Saçımın telleri kalın olduğu için boyayı anca emiyor gibi geliyor bana. O yüzden yarım saat ya da 35 dakika az geliyor. 45 dakika kadar beklettim. 50 de olabilir. Sonrasında saçımı sadece duruladım. Ilık suyla, asla sıcak suyla değil, ılık bir suyla boya artık akmayana kadar duruladım. Sonrasında da boyanın içinden çıkan o bakım kremini uçlarına sürdüm ve bir 15 dakika kadar beklettim. Şampuanlama yapmıyoruz boyadan sonra çünkü şampuan boyanın o etkisini azaltıyor, akıtıyor diye biliyorum. O nedenle de ben şampuanlama yapmadım. 2 gün kadar saçımı yıkamayacağım. Yani 2 gün sonra şampuanla yıkayacağım saçımı. Bu şekilde açalım bakalım. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir sonuç çıkacak. Ama ben güzel olacağını düşünüyorum. Kaşlarımı şöyle göstereyim size. Kaşlarım koyu renkti biliyorsunuz. Önce onları boyadım. Ne kadar beklettim? Biraz fazla beklettim ya. Bu konuda çok acımasızım. Çok bekletiyorum. Ama olsun. Şimdi açalım bakalım saçımızı. Nasıl bir şey çıkacak ortaya. Size hem ıslakken göstereceğim hem de kuruttuktan sonra göstereceğim. Evet. Hazır mısınız? Geliyorum. Evet. Şimdi şöyle göstereyim size diplerini. Bakın dipleri ne kadar açık kaldı görüyor musunuz? Çünkü neden? Çünkü saçlarım bu kadar bu açık yerleri kadar beyaz şekilde uzamıştı. Fakat ondan sonrasında geçişler güzel. Şimdi normalde saçımı dediğim gibi asla ve asla ıslakken taramam. Ama şu anda mecburen tarayacağım. Yani çok mecbur kalmadığım sürece ıslakken taramamaya çalışıyorum. Hint kadınlarının saç güzellik sırrıdır bu arkadaşlar bu arada. Hepsini konuşacağız bu kanalda. Şimdi şöyle yapalım bakalım. Bakın görüyor musunuz? Tarak nasıl kayıyor saçımdan? Çünkü o bakım kreminden dolayı. Eğer onu sürmemiş olsaydım şu an ben bu saçı mümkün değil açamazdım. Çok kolay tarandığı için de ıslakken taramaktan çekinmiyorum açıkçası. Şimdi kullandığım bakım ürünlerini de sizlere sonra göstereceğim hepsini tek tek ama şu anda kullanacağım şey öncelikle şu sıvı saç kremini kullanacağım. Bu benim resmen aşk yaşadığım, kokusuyla beni büyüleyen, alıp başka yerlere götüren ve saça sıktığınız anda saçtan böyle tarağı resmen kaydıran bir ürün. Bunu her zaman kullanıyorum. Yani hiç istisnasız her zaman kullanıyorum. Islak kuru saç hiç fark etmiyor. Kokusuna bayılıyorum. Bazen sadece kokusundan dolayı sıkıyorum. Şimdi ben bundan gerçi saçım çok güzel açılıyor şu anda bir sıkıntı yok ama yine de şöyle sıkacağım. Evet.
Yani hiçbir şey için olmasa bile kokusu için bile sıkabilirim. Dediğim gibi. Şimdi şöyle bir tarayalım bakalım. Dipleri gerçekten çok açık oldu. Beni rahatsız ediyor mu? Asla etmiyor. Bakın şöyle de göstereyim. Beni rahatsız etmiyor. Yani ben böyle şeylere takılmadığım için beni rahatsız etmiyor. Önemli olan saçımın rengi. Çok rahatsız olursam bir tık koyusunu boyayabilirim. Diplerini sadece. Yani mesela 6 numaraya boyayabilirim. Evet, şöyle tarayalım. Evet. Taradıktan sonra kullandığım yine, şimdi normalde ben bu L'Oreal'in Dream Long serisini kullanıyorum. Şampuanı muhteşem. Hepsini anlatacağım. İçine kattığım şeyleri de anlatacağım. Bu ısı, yani saçımı kurutacağım zaman saçımın uçlarına bunu sıkıyorum. Ve gerçekten bu da çok güzel bir ürün. Bu yani saç açıcı gibi kullanıyorum. Bunu ısı koruyucu, yani fön makinesi tuttuğum zaman, kurutma makinesi tuttuğum zaman saçıma zarar vermemesi için. Şimdi biraz bundan da kullanacağım. Banyo sonrası bakım rutini genelde bu benim için. Şöyle evet, ısı koruyucuyu da sıktıktan sonra yine kurutmaya geçmeden önce nemliyken yaptığım bir saç rutini daha var. O da mutlaka ve mutlaka keratin yağı ve saç bakım serumu kullanıyorum. Botanica'nın keratin yağı ve Urban Naturals'ın kolajen sıvı bakım serumu. Bu ikisini karıştırıyorum bazen. Bazen de tek tek kullanıyorum. Her iki durumda da saçıma çok iyi gelen ürünler. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ikisini birden karıştıracağım. Çünkü saçıma boya işlemi uyguladım. Ve gerçekten artık o şeyi biraz, bakım yoğunluğunu biraz bir tık arttırmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şundan şöyle 2 fıs. Şundan da 2 fıs diyelim. Gerçekten çok güzel yumuşatıyor saçları. Bunları böyle avucunuzun içinde, bu yağları avucunuzun içinde iyice ısıtıyorsunuz. Öyle sürüyorsunuz. Direkt saçınıza sürmeyin. Isıttığınız zaman yağların etkisi artıyor. Etkileşimi artıyor. Saçınıza daha iyi bakım yapıyor. Evet, şimdi şöyle uçlarına, boylarına ve uçlarına, kesinlikle saçınızın dibine bu yağları sürmeyin. Saç dibi yağı ayrı, saç dibi bakımı ayrı, uç bakımı ayrı olmalı bence. Bunların hepsini çekeceğim videosunu. Şu şekilde ince sürüp yediriyorum. Evet. Şimdi ıslakken saçım, normalde rengini size gösterecek olmasaydım saçımı kurutmazdım. Kendi halinde kurumasını beklerdim. Bir şey sarardım. Havlular var ya böyle saça geçirilen, gösteririm onu da birazdan. Ondan sarardım ama şimdi artık kuruyken de bir rengini görmenizi istiyorum. Islakken bu şekilde, kuruyken nasıl? Daha sonra gün ışığında da çekip onu da eklerim videonun sonuna. Bakalım nasıl olacak. Kurutup geliyorum saçımı. Evet, saçımı kuruttum ve geldim. Şimdi size öncelikle şu saçın dibini en son konuşacağız. Şöyle bir önünü göstereyim. Rengi göstereyim. Bakın, hiçbir renk eşitsizliği yok. Renk gayet güzel bir şekilde dağıldı. Bu söylediğim yöntemle. Görüyorsunuz. Şimdi arkamı da döneceğim. Arkadan da göstereceğim size. Şöyle görünüyor mu? Evet. Bakın, renk bu. Yani çok mu fark etti? Hayır, çok bir fark etmedi. Zaten 6 numara kullanıyordum. Şöyle göstereyim. Zaten 6 numara kullanıyordum. 6-34 kullanmış oldum. Yani biraz böyle hafif bir ışıltı katmış oldum saçıma. Tabii ki şu anda şampuanla yıkamadığım için rengi tam olarak anlayamıyoruz. Renk biraz daha akacak, oturacak falan. Hem bu sebeple hem de diplerine gelecek olursak, bakın diplerde gerçekten ciddi bir fark var. Çünkü beyazlar vardı ve diplerim bayağı uzamıştı. Özellikle uzatmıştım bu videoyu çekmek için. Şimdi şöyle bir şey düşündüm ben. Benim elimde bir kutu daha
6.34 var. Ben şimdi bunu bir hafta sonra tekrardan saçımın sadece şuralarına süreceğim. Şu dip kısımlarına süreceğim. Ve o zaman rengin tam olarak oturacağını düşünüyorum. Onu sürdükten sonra nasıl olacağını da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Yani bu videonun böyle yarım kalmasını istemediğim için bir hafta sonra, bir hafta 10 gün sonra yaklaşık bu boyamayı yapacağım. Yani maksimum 10 gün. Sonrasında size sonucu gösterip bu videonun sonuna ekleyeceğim. O zaman bence tam oturacak diye düşünüyorum. Çünkü bu rengin üzerine bir kez daha bunu boyarsak bence renk tam oturacak ve eşitlenecek diye düşünüyorum. Buradaki eşitsizliğin sebebi tamamen saçın o beyaz olan kısmından kaynaklı. Şimdi siz böyle bir boya yaptığınızda eğer böyle bir problemle karşılaşırsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Fakat şey çıkmadan, beyazlar çıkmadan, yani dipler çok fazla çıkmadan hemen o boyayı uygulamanız gerekiyor. Neden bir hafta sonra diyorum? Belki daha kısa da olabilir. Biraz şu dinlensin, yani üst üste boya yapmak istemediğim için bu şekilde bir karar verdim. Bu şekilde yapacağım. Sonra size sonucu buraya koyacağım. Nasıl olacak beraber göreceğiz. Ama şu haliyle bile beni rahatsız etmiyor. Yani şöyle topladığım zaman falan aslında diplerdeki o rengi sevdim. Demek ki saçınız açık olduğunda zaten boyanın üzerinde de evet %100 beyaz saçın üzerindeki en alttaki gördüğünüz en alttaki renk %100 beyaz saçın üzerinde çıkacak olan renk ve %100 beyaz saçın üzerine boyadığınızda renk böyle çıkıyor işte. Güzel mi? Bence güzel bir renk. Kötü bir renk değil. Dediğim gibi bu haliyle de beni rahatsız etmiyor. Ama ben bu uygulamayı yapacağım. Dediğim gibi yaklaşık yani birkaç gün sonra falan işte yaparım sadece dip kısımlarına. Şimdi saçımı kuruturken aklıma bir şey daha geldi. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer ki saçınız çok kabaran, asi, böyle yatıştırmaya çalıştığınız bir saç tipiniz varsa saçınızı kuruturken makineyi şöyle 10-15 santim uzaktan tutup orta ısıda, orta çok sıcak değil. Şu şekilde 10-15 santim tepeden tutmanız gerekiyor ve kesinlikle saçınızın yatay yönüne doğru. Yani şöyle alttan şu şekilde kurutma yaptığınız zaman eğer saçınızı havalandırmak, hacim kazandırmak istiyorsanız şöyle alttan evet yapabilirsiniz. Ama kesinlikle eğer saçlarınız benim gibi ise böyle hani asi, kabaran, sürekli onu indirmek zorunda olduğunuz bir saçınız varsa makineyle şöyle yukarıdan şu şekilde tutup kurutabilirsiniz. Öyle yaptığımdan beri saçım kabarmıyor. Çok memnunum. Sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Saç bakımıyla ilgili çok önem veriyorum saçlarıma artık çünkü. Saçımın şu şekliyle alakalı da hepsini konuşacağız. Yavaş yavaş bütün videoları size çekeceğim. Bu şekilde bugünkü boya videomuz böyleydi. Dediğim gibi tekrar saçın en son halini koyacağım bu videonun sonuna. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bu video ile ilgili? Görüşleriniz nelerdir? Sizce nasıl oldu renk? Önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz bir video konsepti varsa onu da yazabilirsiniz. Saç bakımı, cilt bakımı ve parlamakla ilgili, auramızı parlatmak, fiziksel dış görüntümüzü parlatmakla ilgili tüm videoları bu kanalda bulacaksınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hem saç boyamak hem de video çekmek biraz zorlu bir süreç olsa da inanın bana ben çok eğlendim, çok keyif aldım. Garnier 634'ü altın çikolata rengini birlikte deneyimlemiş olduk. Bu rengi kullanmak isteyen arkadaşlarım için her açıdan anlatmaya çalıştım. Eğer koyu bir renginiz, saçınız varsa bu şekilde oluyor. Tabii ki gün ışığında da göstereceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve parlamaktan asla korkmayın. Görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün saçımı boyamıştım ve sonuç diplerim çok açık çıkmıştı. Yani uç kısımları şu şekilde, size gün ışığında da göstereceğimi söylemiştim. Şu şekilde bakın rengine. Uçlarında hiçbir problem yok. Gayet güzel bir şekilde tuttu. Daha tabii akacak, yıkanacak, şampuanlanacak. O ilk boyanın o şeyi aktıktan sonra tam renk oturacak diye düşünüyorum. Yalnız
Uçlarına diplerine bakarsanız dipleri tutmadı. Bunun sebebini araştırdım. Sebebi şuymuş arkadaşlar. Şu motoru kapatalım, ses gelmesin. Sebebi şuymuş arkadaşlar. Bu diplerdeki beyazların kapanabilmesi için illaki bir ana renk koymak gerekiyormuş içine. Eğer çok yoğun beyazınız varsa diplerde, çok açık renkse, uçlarıyla eşit olması için ve diplerindeki o beyazların kapanması için sonunda nokta sıfır olan ana renkleri boyanızın içine karıştırmanız gerekiyormuş. Bunun araştırmasını yaptım. Yani ben ne kullanmıştım? Garnier Naturals 634 kullanmıştım. Şimdi aynı markanın 6.0'ını alacağım ki diplerdeki o beyazları kapatsın. Yarı yarıya, yani yarım 634, yarım 6.0 kullanacağım. İkisini karıştıracağım ve bu şekilde deneyeceğim. Diplerime uygulayacağım. Bu şekilde deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Birlikte öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Yani ben de sürekli bir şeyler yaparak deneme yanılma yöntemiyle öğreniyorum. İşte böyle de bir bilgi öğrenmiş olduk. Ben sadece 6.34'ü hani diplerime uygularım diye düşünüyordum ama 6.0'ı mutlaka ana renk olarak beyaz kapatmada karıştırmak gerekiyormuş. O nedenle ben de şimdi gidiyorum. 6.0 alacağım ve diplerimi tekrar boyayıp size göstereceğim. Ama 6.34'ün uçlarımda yarattığı etki şu şekilde. Hani rengi görebilmeniz açısından şöyle gün ışığında iyice size göstermek istedim. Öpüyorum, görüşürüz. Diplerini boyadıktan sonra son halini tekrar size gösterip videonun sonuna ekleyeceğim. Birkaç gün sonradan herkese tekrar merhaba. Bu videoda saç boyama sürecimin en doğal hallerini seninle paylaşmaya devam ediyorum. Bazen saç boyama işi, özellikle evde saç boyama işi düşündüğümüzden biraz daha fazla deneme yanılma istiyor olabilir. İlk boyamada hatırlarsan saç diplerim tam olarak tutmamıştı ama nedenini fark edip adım adım çözdüm. Zaten maksat kusursuz olmak değil, süreci çok iyi yönetebilmek, yani sorunu bulabilmek ve o soruna çözüm bulabilmek aslında. Yaptığımız şey tam olarak bu videoda. Gerçek bir süreçti. Baştan sona kendi deneyimimi seninle uygulamalı olarak paylaştım. Evet, biraz uğraştım ama sonunda istediğim o sıcak, o yansımalı renge çok yaklaştım. Yani aslında o istediğim tonu yakaladım da diyebilirim. Şimdi ne yaptım ben? Garnier Naturals 634 boyasını tüm saçıma uyguladım. Sonrasında evet, uçları, bakın gün ışığına da çıktım şu anda. Özellikle burada çektim balkonumda. Şöyle göstereyim uçlarını öncelikle. Şöyle rengini, parlaklığını görün. Yaklaşayım hatta biraz. Yansıması, o içindeki o hafif parlaklık istediğim tam olarak buydu aslında. Şöyle arkadan da göstereyim. Görebiliyor musun bilmiyorum ama istediğim ton buydu. Yani 6.34'ten elde edilen sonuç. Evet. Sonuç bu. Ben sonuçtan memnunum. Uçlarıyla ilgili bir sıkıntı yoktu. Fakat diplerini tam olarak tutturamamıştık. Çünkü neden? Dip boyamada özellikle beyazların çok yoğunsa sonunda yani nokta sıfır olan ana tondan mutlaka karıştırmak gerekiyormuş. Gittim aynı markanın 6.0 numarasını aldım ve 6.34 ile 6.0'ı karıştırdım ve 20 volümlük oksidan kullandım. Çünkü 20 volümlük oksidan beyaz kapamada kullanılan bir oksidan. O nedenle bu uygulamayı yaptıktan sonra saçımın dipleriyle uçları eşitlendi. Şu anda son hali bu. Hatta biraz daha şöyle yaklaşayım. Evet. Saçımın son hali bu. Her açıdan göstermeye çalıştım. Merak edenler, bu boyayı denemek isteyenler, özellikle evde saç boyamak isteyenler için pratik yöntemler ve özellikle 6.34 numarasını merak edip saçına uygulamak isteyenler için bence güzel bir rehber oldu. Bu arada tabii ki saçımı şampuanladım. İlk boyadığımda şampuanlamamıştım hatırlarsan. Sonrasında şampuanladım. Bakımlarını uyguladım. Son hali bu şekilde. Ne düşünüyorsun?
Beğendin mi? Lütfen fikirlerini ve görüşlerini ve önerilerini aynı zamanda yorumlar bölümüne yaz. Çünkü zaten biz birlikte gelişiyoruz, birlikte öğreniyoruz. Yani ben de bu süreçte öğreniyorum. Öğrendiklerimi, deneyimlediklerimi seninle paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim her konuda. Saç bakımı, cilt bakımı, fiziksel parlamayla ilgili her türlü konu, sahnede olmak, parlamaktan korkmamak, o içindeki ışığı dışarı yansıtmak. Biliyorsun içimizdeki ışığı bulmakla ilgili Sibel Özgür kanalında videolarımız devam ediyor. Orada içsel olarak gelişirken bu kanalda da fiziksel olarak ışığımızı, yakaladığımız o ışığı dışarıya yansıtıyoruz. Bunu da fiziksel görünümle yapacağız. Evet, her zaman bakımlı olacağız, olmaya çalışacağız. Bu yolculukta birlikte öğreneceğiz, deneyimleyeceğiz. Aslında bu çok güzel oldu, çok güzel denk geldi. Şu diplerinin ilk etapta tutmaması güzel bir deneyim oldu. Bizler için hem benim için hem senin için güzel bir deneyim olmuş oldu. Bilenler tabii ki biliyordur ancak bilmeyenler için tekrar edelim. Eğer dibinizde çok yoğun beyazlarınız varsa bunları kapatmak için muhakkak sonunda nokta sıfır olan ana renklerden karıştırıp 20 volümlük oksidan kullanmanız gerekiyor. Bunu tekrar etmiş olalım. Ben şöyle bir kez daha göstereceğim saçımı. Evet, bu şekilde. Uçlarından da biraz kestim tabii ki. Budama işlemi denen bir işlem var. Hepsini konuşacağız zaten bu kanalda. Saçlarınızın sadece uçlarını kısaltmadan uç kısımlarını makasla buduyorsunuz. Bunların hepsini göstereceğim. Öyle olunca birdenbire saçım böyle canlandı gibi oldu. Daha hızlı uzatan bir yöntem. Aynı zamanda saç budama, saç uçlarının budama işlemi. Evet, bu şekilde göstermek istedim son halini. Biraz değişik bir video oldu. Böyle parça parça oldu ama bence çok güzel oldu. Vlog tarzında da oldu. Deneyimi birlikte yaşamış olduk. Tabii ki bu şekilde videolar devam edecek. Eğer saçımın rengini değiştirmeye karar verirsem ki şu anda bu renkten çok memnunum. Dip boyasını yapmaya devam edeceğim bu renkle. Yani bu renkle ve yarı yarıya. Bu arada oranları da söyleyeyim. Normalde eğer bir kutu boya kullanıyorsan dibine yarım kutu mesela 634 gibi böyle alt tonlar da ışıltı veren tonlarda boyalar kullanabilirsin. Eğer böyle bir şey yapıyorsan örnek veriyorum 634'ü yarım tüp 6.0'ı yarım tüp koyup içine de 20 volümlük bir tam oksidan koyarak bir kutuyu bu şekilde yapabilirsin. Ama ben dediğim gibi saçlarımın diplerine 2 kutu boya gittiği için bir kutu 6.34, bir kutuda 6.0 koyup o şekilde iki tane de oksidan karıştırıp o şekilde yaptım. Bol bol sürdüm diplerime. Yani oran bu şekilde birebir oranında olacak. Eğer böyle bir şey düşünürsen mutlaka bu yöntemi dene. İlk parçada da gösterdiğim o uçlarını kolayca boyama yöntemi de çok faydalı bir yöntem. O şekilde çok rahatlıkla boyayıp boyanın saçın her bir teline gelip eşit bir şekilde dağılmasını sağlayabilirsin. Herhangi bir beneklenme, dalgalanma olmayacaktır bu şekilde. Dediğim gibi eğer saçımın rengini değiştirmeye karar verirsem ki aklımda bir renk daha var aslında. Ancak onun için birkaç ay daha beklemeyi düşünüyorum. O zaman da muhakkak o videoyu da çekeceğim, paylaşacağım. Evet, ne dedik? Parlamaktan asla korkmayacağız. İçimizdeki ışığı dışarı yansıtmaktan korkmayacağız. Dişil enerji olarak, ister kadın olun ister erkek fark etmez. Dişil enerji olarak ışığımızı dışarı yansıtmalıyız. Bu bizi hayatta tutan, sabahları daha böyle hevesli kalkmamıza sebep olan, kendimize verdiğimiz değeri gösteren bir şey aslında. O yüzden de saçımıza, başımıza, cildimize, her yerimize bakacağız. Bunu her şeyden önce kendimiz için yapacağız. O yüzden de bu kanalda birçok video paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi lütfen görüşlerini, yorumlarını ve önerilerini yorumlar bölümüne yaz. Kanala abone olursan, videoyu beğenirsen ve bir arkadaşınla da paylaşırsan ki bunların hepsi ücretsiz biliyorsun, bana destek olmuş olursun. Ben de videoların devamı için iyi bir motivasyon yakalamış olurum. Evet, şimdilik bu kadar. Sürekli saçımla oynayasım var. Sürekli bir o tarafa bir bu tarafa atasım var. Saçlarım bu arada ipek gibi oldu gerçekten. Yani elim resmen kayıyor şu anda. Saçlarımın arasından gördüğün gibi. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak ve parlamaktan asla korkma. Görüşürüz.